Merhabalar, selamlar herkese. Birkaç arkadaşım bana özellikle sormuştu, işte evin ikinci arabası olarak veya şehir içi kullanım olarak hangi elektrikli araçları önerirsin diye. Ben de onlar için bir tablo oluşturmuştum, onlara bir öneri sunmak için. Bu tabloda e, arabanın sıfır fiyatlarına göre bir tablo oluşturdum. Sıfır fiyatlarına göre oluşturduğum tabloyu görüyorsunuz ama aynı zamanda ikinci el fiyatlarına da baktım ama bu ikinci el fiyatları sadece en düşük fiyatlar üzerinden değil 15 bin kilometrenin altında kazası değişeni olmayan ama ortalama fiyatlar yani e, bir tane çok düşük vardır örneğin onu baz almadım. Daha sonra madem bu kadar bir tablo hazırladım dedim 50 kilowatt üstündeki araçlara da baktım. Onlarla ilgili de öneriler isteyen olmuştu çünkü. Bunlar dediğim gibi e, sıfır fiyatlar üzerine internet sitesindeki araçların sıfır fiyatları üzerine yaptığım bir liste. Ama muhakkak bayiye gidildiğinde bir ek indirim alınma olasılığı da var. Özellikle 2023 model araçlarda. Elektrikli araçlar seçerken bence model yılının çok büyük bir önemi yok. 2023'te, 2024'te olabilir. Önemli olan ihtiyaçlar, daha doğrusu araba seçerken aslında kendi ihtiyaçlarınıza ve gereksinimlerinize göre, beğenilerinize göre karar vermeniz gerekiyor. Örneğin seçenekleri daralttınız. İşte 2'ye indirdiniz, 3'e indirdiniz. Bu seçenekler üzerinden karar vermeniz gerekiyor. Donanımlarına da bakmanız gerekiyor. Şimdi listeye baktığımızda en düşük e, Citroen ECX ve Citroen EC4X ve Citroen EC4 var. 1 milyon 280 bin. 200 bin lira sıfır faiz kredi var. 12 ay sıfır faiz kredi var. Arabanın ikinci elleri de 1 milyon 250 bin civarı. Yani bakıldığında ikinci elini almak mantıklı değil. Birinci eli daha mantıklı. Bunların buraya koyduğum araçların hepsi 50 kilovatın altındaki araçlar bataryası. Net kullanılabilir bataryası. Bunun da 50 kilowatt bataryası var ve 46.3 kullanılabilir bataryası var. Bunun avantajlarından bir tanesi bagajı büyük. Fakat Citroen EC4 ve EC4X'i incelemenizi öneririm. Bagajın ağız açıklığı. Citroen EC4 ve EC4X'te en önemli bana göre bagajdaki problem bagajın ağız açıklığı. Yani camla birlikte açılmış olsa işte çocukların e, e, arabaları olur, çocuk arabaları olur veya başka eşyalar olur. Onları daha rahat yüklenebilir ama maalesef e, camla birlikte açılmıyor. Tıpkı Hyundai Ioniq 6'da olduğu gibi sadece bagaj kapağı açılıyor. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. E, Şehir içi için gayet yeterli bir menzili var. Ki buradaki araçlar içinde VLTP menzili en yüksek olan araçlardan bir tanesi. Bir de Hyundai Kona EV var. E, Bir de fiyatı çok yüksek ama Peugeot E208 var. Bana göre en fiyat performans araçlardan bir tanesi Citroen EC4X ve EC4. Bir başka fiyat performans araç ise MG4 Comfort. Bu arada MG4 Comfort'u e, internet sitelerinde videolarını yayınlayan Elektrikli Rota kanalı var. Oradan da bakabilirsiniz incelemelerine ve testlerine, yani daha doğrusu sürüşlerine. Şehir içi, hatta şehir dışı da gidiyor Deniz Bey. Çanakkale'ye, Balıkesir'e yolculukları oldu. Onları da izleyebilirsiniz. Daha sık e, durmak sizin için bir sakınca değilse bu araçlarla uzun yol da yapabilirsiniz. Ama 1,5 saatte bir hemen hemen
Çok yavaş kullanırsanız belki 2 saatte bir yaklaşık yarım saat 40 dakikalık en az durmanız gerekir. Bunu bilerek karar vermeniz gerekir. Bu araçlar daha çok evin ikinci aracı olarak veya şehir içi kullanımı olarak tercih edilebilecek araçlar ve evinizden şarj edebilirseniz çok mantıklı hale geliyor. Diğerinde ise içten yanmalılarla, benzinli ve dizellerle birbirine çok yakın oluyor. Yani belki bir tık AC'lerdeki şu anda fiyat biraz daha düşük DC'lere göre AC şarj istasyonundan doldurduğunuzda belki çok az bir şey fark eder benzinli ve dizele göre. O nedenle ona göre tercih etmeniz gerekiyor. Opel Corsa E ise sıfır fiyatı bence çok yüksek. Ama ikinci el fiyatları uygun. Aynı zamanda MG Comfort'un da MG4 Comfort'un da ikinci elleri uygun. 1 milyon 50 bin civarında. Fakat MG4 Comfort'un 300 bin lira kredi avantajı var. 0 faiz 12 ay kredi avantajı var. MG4 Comfort'un da bagajı bir nebze küçük. Bu araçların çoğunun bagajı küçük. Sadece Opel Mokka E bir nebze daha büyük gibi gözüküyor ama onun da bagajı aslında çok büyük değil. Baktığımızda evet. Hatta en çok bagajı olan dediğim gibi Citroen C4 var. Bir de Hyundai Kona EV var. Hyundai Kona EV'yi ben diğerlerine göre fiyat performans olarak çok iyi noktada görmüyorum. Aslında e, tüketim verimliliği çok iyi bir araç. Hyundai özellikle söylediği menzilleri de genellikle çok rahatlıkla tutturabilen bir araç. Daha önceden de e, bu Hyundai'nin bir önceki neslini kullanan arkadaşlar da genellikle çok memnundular zaten. Bu getirilen de Advanced paket yani donanım olarak biraz eksiklikleri var. Ona bakmanız gerekir. İkinci elleri de çok uygun değil. 1 milyon 300 bin civarında. Kredili alınırsa birinci elleri 1 milyon 530 bin yazıyor. Pazarlıkla bu nasıl olur bilmiyorum. Ama benim için bakıldığında benim önerebileceğim bir fiyat performans araç değil. Yani o da 1 milyon 300 bin civarında olsaydı Hyundai Kona'yı tercih edin derdim. Peugeot E208 ise gerçekten bence çok yüksek fiyatı. Mevcut batarya büyüklüğüne göre bakıldığında hiç tercih edilebilecek bir araç değil. Fiyat 500'e zaten fecaat fiyatı. Çünkü bataryası çok küçük. Yani 37 kilowatt net kullanılabilir bataryası var. Kullanan arkadaşlar çok memnun, çok seviyorlar. Gerçekten çok şirin, çok güzel bir araç. Ama ben olsam Fiat 500e'yi tasarımından dolayı tercih etmek gibi bir bakış açım olsaydı onun yerine örneğin yine benzer tasarımlara sahip olan Leap motorun bir aracı var T03 diye. Onlar da 999 bin lira kredili fiyatı yani 250 bin lira sıfır faiz kredi veriyor. Artı peşine alınırsa muhtemelen 900 bin lira civarında yapıyorlar. Yani sadece şehir içi kullanılacak, işte hiç çocuk yok, bagaj hiç olmayacak gibi yani küçük modellere de çok küçük modellere de binebilirim diyorsanız bunu da inceleyebilirsiniz. Ama Çin menşeili olması nedeniyle benim tercih edeceğim veya önereceğim bir araç değil. Şimdi bu araçlar içinde baktığımızda aslında benim fiyat performans olarak en çok sıfır alınacaksa eğer kredili alınacaksa en çok önerdiğim iki araç Citroen EC4X ve EC4 bir de MG4 Comfort. Eğer ikinci el almayı düşünüyorsanız onda da yani kredili değil de peşin alırım diyorsanız daha düşük olsun diyorsanız 10 bin 15 bin kilometre altında sıfıra yakın Opel Corsa E ve MG4 Comfort var. Bunlar da 1 milyon lira civarında alınabilir diye düşünüyorum. Tüketim verimliliği çok iyi araçlar. Opel Corsa E özellikle şehir içinde tüketim verimliliği yüksek olan araçlardan. Benim için güvenlik çok önemli diyorsanız
O zaman da Opel Corsa %84 100 üzerinden 84 puan almış Euro NCAP testinde. MG4 Comfort ise 83 puan almış. Burada artık bundan sonrası, yani benim önereceğim ilk iki araç, dediğim gibi Citroen. Citroen'in şöyle bir avantajı da var. Bir defa gerçekten konforlu bir araç. Yani süspansiyonları çok iyi. Çok konforlu olduğunu bir iki testinde görmüştüm. Citroen'in bütün araçları öyle. Kullanıcılar da öyle, çok memnun. Hatta ben uzun yolda da rastladım. Bir iki tane kullanıcısına sohbet ettim ve çok memnunlardı araçlarından. Eğer bagajın o açıklığı problem değilse sizin için, özellikleri de fazla olan, donanım özellikleri de epey olan bir araç. Yani e, o nedenle tercih edebilirsiniz. Sadece şehir içi kullanırım veya şehir dışında da çok sık bir şekilde dururum diyorsanız, şehir dışında bile kullanılabilecek bir araç. Çok performanslı kullanmıyorsanız tabii ki. Yani 100 kilometreleri geçmemeniz gerekiyor, 100-105 kilometreleri. Yani ekonomiyle ilgili bir kaygınız varsa, ekonomik bir kaygınız varsa, bütçeniz azsa veya eve ikinci bir araç bakıyorsanız, e, ben bu iki aracı, Citroen EC4X ve EC4'ü, bir de MG4 Comfort'u öneririm. Eğer ikinci el alırım ama Opel almak istiyorum derseniz, Opel Corsa E'yi de öneririm. Buraya listeyi ekrana da koyuyorum. Aynı zamanda ekrana şeyi de koyacağım, açıklamaları da koyarım. evdatabase.org sitesi. Bu sitede daha gerçekçi menzil verilerini görebilirsiniz. Hem VLTP menzillerini hem de gerçekçi menzil verilerini görebilirsiniz. Soğuk havalarda ne kadar gidiyor? Sıcak havalarda nasıl? Normal sıcaklıklarda nasıl gidiyor? Uzun yolda nasıl, ne kadar menzil veriyor? Bunların hepsini görebilirsiniz. Teknik verilerin hepsini bu siteden inceleyebilirsiniz. YouTube üzerinden de incelemelerine bakabilirsiniz bu araçların. Özellikle MG4 Comfort, dediğim gibi, elektrikli rota kanalının da epey var sürüşleri ve incelemeleri, testleri. İzlediğiniz için teşekkür ederim.